Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Buyurun tarifimizin malzemelerine geçelim. 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 2 su bardağı un kullanıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu kullanacağız. Öncelikle yumurta ve şekeri bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpacağız. En önemli ayrıntılardan bir tanesi bu ikilinin iyice çırpılması arkadaşlar. Bir de yumurtaların oda ısısında olması çok önemli. Bir 10-15 dakika öncesinde buzdolabından çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yumurta ve şeker iyice çırpıldı. Gördüğünüz gibi istediğim renge de ulaştık. Mutlaka bu rengi alıncaya kadar çırpmanızı tavsiye ederim. Daha sonra diğer malzemelerini ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Malzemeleri eleyerek kullanmanızı tavsiye ederim. İkinci önemli püf noktası da budur arkadaşlar. Kakaoyu eliyorum öncesinde. Şöyle vanilyayı da ekliyorum. Daha sonra üzerine unu ekleyeceğim. Öncesinde bir karıştırıyorum şöyle. Gerçekten tam ölçülü nefis bir tiramisu tarifi arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum ve unla birlikte eliyorum. 2 su bardağı un yeterli geldi. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Çay bardağı ölçümde 125 milimlik. Şöyle öncesinde bir unu havalanmaması için şöyle bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra mikserle çok az çırpıyorum. Kesinlikle çok fazla çırpmayın. Aksi halde yumurtaları söndürürsünüz. Şöyle topak olmaması için bu işlemi mutlaka yapmanızı öneriyorum. Şöyle çok az çırptım ve kabın kenarlarını spatula ile temizliyorum. Ben şöyle dikdörtgen bir borcam kullandım. Dilerseniz fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Yalnız fırın tepsileri büyük olduğu için iç harcı az gelebilir. Onun için yumurta ve şekeri biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle iyice yağladım ve kek harcımı alıyorum. Kıvamı bu şekilde akışkan olmalı arkadaşlar. Kesinlikle koyu kıvamda bir kek yapmıyoruz. Bu tarifimizin özelliği biraz duru olmasıdır. Gördüğünüz şekilde kabı iyice temizledim ve şöyle sallıyorum ki her tarafa eşit bir şekilde kekimiz yayılsın. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 4 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum ve 1 su bardağı toz şeker ekleyerek kuru malzemeleri şöyle önceden çırpıyorum. Daha sonra 4,5 su bardağı süt ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik arkadaşlar. Şöyle ocağı açmadan önce iyice çırpıyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Yumurta sarısı bu tarz kremalarda çok yakışıyor arkadaşlar. Kesinlikle içerisinde yumurta kokmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle bu aşamada elinizi tencereden çekmeyin. Aksi halde hemen dibine tutacaktır. Bu krema tarifimi her türlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Gerçekten efsane bir lezzeti oluyor. Evet, kremam şöyle koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Soğudukça da koyulaşacağı için şöyle
Fokurdadıktan sonra kapatmanızı tavsiye ederim. Gelelim kekimizi ıslatmak için 1,5 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim ve 1 yemek kaşığı granül kahve ilave ediyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum şeker ve kahve eriyinceye kadar. Evet, gördüğünüz gibi kahve çözüldü ve artık kekimizle buluşturacağız. Kek mutlaka ilk sıcaklığı çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika bekletmenizi öneriyorum. Şöyle çatalla çizikler atalım ki içine daha iyi çeksin. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi kahveyi iyice çekti ve biraz soğuması için bir kenarıya bırakıyorum. Bu esnada soğuyan kremanın içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Toz krem şanti ve iyice çırpıyorum. Mutlaka ipek gibi oluncaya kadar çırpmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bakar mısınız? İpek gibi bir krema oldu. Gerçekten lezzeti muhteşem bir krema tarifi. Soğuyan kekimizin üzerine kremayı alıyorum. Öyle lezzetli bir tatlı ki pasta lezzetinde, pasta tadında muhteşem bir tiramisu tarifi. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten hem çok pratik hem de çok lezzetli. Oh, mis gibi oldu. Bol kremalı harika bir tiramisu. Bir gün önceden yaparsanız daha da güzel oluyor arkadaşlar. Ben yaklaşık 4-5 saat öncesinde yaptım. Eğer dinlenirse bir gece daha da nefis oluyor tadı. Mutlaka tavsiye ederim dinlendirmenizi. Akşamdan hazırlayın. Sabah ikram yapabilirsiniz. Şöyle üzerine kesme kartıyla düzenliyorum. Üzerini örterek buzdolabında yaklaşık bir 4 saat ben dinlendirdim. Evet, 4 saat kadar dinlendirdim. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir gün beklesin. Mutlaka bir gün bekletin arkadaşlar. Hem krema daha kıvamlı oluyor hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerine kakao serpiştiriyorum. Tabii ki tiramisu'nun olmazsa olmazı kakao arkadaşlar. Her tarafını kaplayacak şekilde kakaoyu serpiştirelim. Gördüğünüz gibi her tarafını kapladım. Ve artık dilimleyerek bir de sizi serviste göstermek istiyorum. Dilediğiniz küçüklükte, büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Yalnız her dilimlediğinizde mutlaka bıçağı peçeteyle silin arkadaşlar. Tiramisu'yu dışarıdan hiç almayın. Gerçekten evde kendiniz pratik bir şekilde, üstelik çok daha da uyguna yapabilirsiniz. Gerçekten o kadar paraya vermenize hiç gerek yok. Bir tepsi dolusu tiramisu yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle önden bir dilimini aldım rahatça çıkarabilmek için. Gerçekten lezzeti muhteşem bir tiramisu oldu. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle servise alarak da göstermek istiyorum. Gerçekten hem kremanın dokusu hem kekin kıvamı inanılmaz güzel oldu. Şöyle çatalla alarak da sizleri daha yakından göstermek istiyorum. Birkaç aşaması olduğu için videom biraz uzun oldu. Lütfen kusuruma bakmayın. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Şöyle iç dokusunu da göstereyim. Islak ıslak. Nescafe'nin vermiş olduğu o mis gibi koku gerçekten tiramisu'muzun lezzetine lezzet katıyor.
Bugünlük de benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.